Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Hagane dinleyeceğiz. Hagane'nin Black Diamond isimli yaklaşık 8-9 gün önce çıkarmış olduğu resmi müzik videosu var. Onu izleyeceğiz şimdi. Araya sıkıştırmak istedim listede yeni olduğu için. Biliyorsunuz grubu çok seviyorum ve onlar için bir oynatma listem var. Hala izlemediyseniz kanalı ziyaret edebilirsiniz. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin bakalım Black Diamond bize neler hissettirecek hep birlikte görelim. Ne kadar değişmişler. 80'li yıllar. Wow. Şunaya bakın. Wow. Çok iyi ya. Aa. Evet, stüdyoya geldiler. Sakura'nın ağzındakini sigara zannettim ya, şeymiş. Şekermiş. Biraz geri alacağım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şuradan itibaren, evet, buradan itibaren başlayalım. Bakın ağzında. Harika ripler. Wow. Wow. Ah. Nagi'ye bakın. Nagi'ye bakın. Çok iyi ya. Bakın. Wow. Juna'nın şuradaki vuruşu
birçok metal parçasında sık sık karşılaşacağımız o davul geçişi var ya, orası o aslında. Bakın. Aa, Sayaka. Wow. Aa, そうだね。いや、今日はマーラッタン食べて帰りますわ。私たち3人はさ、もうさ、ハンバーガーも食べたしさ。いやー、ポテトも食べたし。あー、座れた。ほんまに疲れたよー。せーの。お疲れ様 çok iyi. ー。待って、最高。最高。 Evet arkadaşlar, önceki şunu açalım. Bu da slide gösterimiz başlasın bir yandan. Evet, harika bir şarkı dinledik. Şarkı grubun alışılagelmiş melodik metal, power metal çizgisini korurken 80'lerin glam metal ve hard rock estetiğine selam duran modern bir prodüksiyonla karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Yani modern prodüksiyon, retro estetik diyebiliriz. Şarkının sözleri Nagi'ye ait ve besteyi de düzenlemeyi de Sakura yapmış. Biliyorsunuz bu grubun beyni Sakura. Ve Sakura bu parçada Japon melodik metalin hızını 80'lerin stadyum rock riffleriyle harmanlamış. Çok da güzel yapmış bence. Beste'de özellikle dediğim gibi gitar tarafında Sakura'nın imzası kesinlikle hissediliyordu diyebilirim. Vokal performansımız harikaydı. Nagi harikaydı. E, o şarkının retro havasına uygun, daha böyle parlak ve enerjik, daha az operatik, daha fazla arena rock e, vokali sergiledi diyebilirim. Özellikle o nakarat kısmındaki geniş aralıklı melodiler onun ses renginin power kapasitesinin değil daha çok rock tınısını ön plana çıkarıyordu diyebiliriz. Gitar işçiliği yine mükemmeldi. Dediğim gibi Sakura grubun beyni diyoruz zaten. Parçada klasikleşmiş tekniklerini konuşturdu. Girişteki ana riff oldukça akılda kalıcı ve ritmik olarak çok sağlamdı. Solo kısmında ise Hagane klasiği olan bu hızlı gam yürüyüşleri ve temiz bir tuşe görüyoruz. E, Ana riff Palmut artı açık tel kombinasyonu groove odaklı, thrash değil. Swing'e yakın bir his. Solo ise daha melodik öncelikliydi diyebiliriz. Shred var ama kontrollü. Alternate picking, legato geçişler. Swing yok denecek kadar azdı açıkçası. Ve bilinçli tercihti bu arada bu. Solo geçişlerinde gösteriş değil solo şarkıya hizmet ediyordu. Ve bas gitarda Sayaka ve davulda Juna şarkının groove hissini çok yukarıda tutuyorlardı diyebilirim. Sadece root çalmıyorlar. Hareketli bir yaklaşım, yürüyüş kullandılar. Ton ise mid forward ya da hafif kirli. O yani 80'lerin hard rock hissini direkt veriyor diyebilirim. Şarkı grubun bazı diğer işlerine göre dans edilebilir tempoda olsa da yer yer double kick kullanımıyla metal köklerini bize hissettiriyordu. Yani köklerinden kopmuyordu diyebilirim. Ee, 80'ler estetiği dediğim gibi modern tonlar şarkının en vurucu noktalarından bir tanesiydi bence. Yarattığı nostaljik atmosfer birçoğunuz yani dediğim gibi onlar görmemiştir belki ama birçoğumuz gördük o dönemleri. 80'lerin hemen hemen birebir aynısını yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. O atmosferi yaratmışlar yani. Videonun klibinden tutun kullanılan gitar tonlarına kadar o 80'lerin gösterişli hard rock dönemine bir gönderme var. Ancak miksaj o kadar
modern ki şarkı asla eski tınlamıyor. Burada Black Diamond isminin geçtiği yani şarkının isminin geçtiği nakarat bölümü dinleyici ilk dinleyişte yakalayan bir yapıya sahipti. Sakura'nın melodi yazımındaki o yeteneği burada kendini çok net bir şekilde belli ediyordu diyebilirim. Melodi hem catchy hem teknikti açıkçası. Hem de teknikti. Harmonik metal imzası bu grubun kendi tarzı olarak adlandırdığı harmonik yapı gitar melodilerinde kendini hissettiriyordu. Özellikle soloya giriş ve solodaki çift gitar harmonileri. Çift gitar diyorum çünkü Sakura stüdyoda büyük bir ihtimal bir katman daha ya da o birkaç katman daha ekledi. Çift gitar diyeceğim ben ona. Parçanın müzikal derinliğini arttırıyordu diyebilirim. Görsel ve işitsel uyum harikaydı. Klipteki mavi temalı kostümler ve o sahne enerjisi şarkının Black Diamond ismindeki o parlak ve sert kontrastı görsel olarak tamamlıyor diyebiliriz. Bu şarkının grubun diskografisindeki en eğlenceli ve yüksek enerjili parçalardan biri bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bas yürüyüşlerini nasıl buldunuz? Sayaka'nın Sakura'nın tonu sizce retroya tam olarak oturmamış mı? Ben çok beğendim açıkçası. Agresif olmadan enerjik olabilmek, sertlik var ama yorucu değil. Teknik var ama gösteriş değil. Retro var ama cringe değil. Mükemmel bir iş ortaya çıkarmışlar. Çok beğendim parçayı. Birkaç sefer daha dinleyeceğim şimdi. Keyifli bir videoydu dediğim gibi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.